Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bebek yapmışsın. Evet. Rukiye'yi gönderdik. Bu sefer fügren olarak bir bebeğimiz var. Pusete çok güzel bir battaniye göstereceksin. Battaniye Şu an tam göstereceğiz. olarak da hani görsel olarak daha iyi anlayacaksınız. Puset de çok zordur ya battaniye kullanmak. evet. Sen böyle sağdan çıkan, soldan çıkan ve şu bacak kısmını güzel örten bir battaniye yapmışsın. Onu da bize göstermek istiyor. Evet. Başlayalım. Puset battaniyemizi yapabilmek için biz böyle pomponlu bir iplik kullanıyoruz. Pomponlu ipliğimizden 3 tane kullandık bu çalışmada. 7 numaralı şiş kullandık. Hepsinin sarılışı böyle değişik ya. Evet. O neye göre değişiyor İpliğin acaba? yapısına göre, duruş şekline Kimisi göre. uzun oluyor. Duruş şekline göre bu pomponlar olduğu için içeride böyle bir sarım daha uygun bu iplik için. Şimdi şöyle battaniyemizi alalım istersen. Olur. Gösterelim. Şimdi aşağıdan başlıyoruz. Böyle çocuğumuzun ayaklarına gelecek olan alt kuyruk bölümünden başlıyoruz. 69 ilmek Tamam. atacağız. Bir ters bir düz lastik öreceğiz. Renkleri vardır muhtemelen ama ben çok şeyi sevmiyorum, böyle kızsa pembe, erkekse mavi. Evet. Böyle hani renk ayrımı Tabii, hoşuma gitmiyor ya da kız erkek. Renkleri var. Evet, kızların, erkeklerin kullanabilecekleri ortak renkler bunlar. Evet. Şimdi 69 ilmek başlıyoruz. Yine az bir ilmek sayısını da ben göstermek istiyorum. Tamam. Şöyle ilmeklerimizi atalım. 7 numaralı şiş kullanıyoruz. Eskiden cinsiyetini falan bile hani bilmeden insanlar çocuk doğuruyorlarmış. Ne kadar güzel, aslında değişik bir duygu yani, kız mı gelecek erkek mi gelecek. O yüzden böyle işte karnı sivri oldu kesin erkek olacak. Bayağı bilenler varmış, bu konunun Evet. uzmanları varmış. Kadın çirkinleşirse kesin kız olacak çünkü kız annenin güzelliğini alır gibi bir sürü böyle tahmin yöntemleri varmış. Kız renkleri, erkek renkleri var. İki cinsiyete de kullanılabilecek ortak renkler var. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. 69 ilmek atarak en alttan başlıyoruz. Bir ters, bir düz lastik örüyoruz. Bir düz, ipimizi öne alıyoruz, ters. İpimizi arkaya atıyoruz, düz. Yine öne alıyoruz, ters örgü örüyoruz. Arkaya atıyoruz, düz örgü örüyoruz. Bu bir ters, bir düz lastik. İlk sıramızı ördük. Şimdi ikinci sırada baktığımızda ters gelen ilmeğimizi yine ters alıyoruz. Düz olan ilmeğimizi, ipimizi arkaya atıyoruz, yine düz örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz, ters ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz, düz ilmeğimizi yine düz örüyoruz. İplikteki pomponlar örgüye denk geldiğinde öne alıyoruz. Pomponları öne getiriyoruz. Bir de bol örüyorsun galiba, sıkı örmüyorsun Yok, değil mi? hiçbir zaman sıkı örgüyü tavsiye etmiyoruz. Normal böyle rahat tutarak ipliği sıkıştırmadan bir ters bir düz lastik örerek ne kadar öreceğiz şimdi onu gösterelim. Şimdi ikinci aşamamıza geçelim. Şöyle bunu bırakayım. Ne yaptık? 69 ilmek, bir ters bir düz lastik başladık. Düzü düz, tersi ters. İki tarafta da aynı şekilde ördük. Evet. Bunu 20 santim ördük. 20 santim ördükten sonra ilmeklerimizi üçer üçer keseceğiz. Üçer üçer alacağız. Bu kuyruk boğumunu verebilmek için. Daraltacağız. Daraltmak için. Şöyle ters örgü ile 3 ilmeği birlikte alarak ipimizi atıyoruz, bir ilmek yapıyoruz. Yine 3 ilmeği birlikte alarak ipimizi üstten atıp bir ilmek yapıyoruz. Sanırım örgüde benim en sevdiğim şey kesme işlemi. Niye bilmiyorum. Yani böyle çok hoşuma gidiyor kesme işlemi. Yapabiliyorum da. Evet, böyle üçer üçer alıyoruz. Burada battaniyemizin balığın kuyruk formunu verebilmek için böyle bir daralma hareketi yapıyoruz. Bunun için de tabii el örgüsünde kesmemiz gerekir ama hızlı kesmemiz gerekir. Şimdi biz bunu ikişer ikişer kessek aynı formu yakalayamayız. Böyle üçer üçer alarak sıra boyunca devam ediyoruz. Ne demek istedim? Bir anda kestin yani. Evet. Üçer üçer alarak. Pompon geldi. Direkt daralttım. Direkt daraltmak için. Şimdi ikişer ikişer alsak
Daha düz bir çizgi Aynen, olur ama doğru. Hı hı. balık formunu verebilmek için bunu üçer üçer böyle keserek başa kadar geleceğiz. İlmeklerimizi üçer üçer toplayarak sıranın sonuna geldik. Şimdi dönüyoruz. Düz örgüye geçiyoruz. Artık bir ters bir düz çalışma bitti. Düz örgüye geçiyoruz. Şimdi düz örgüye geçiyoruz ama bu daralttığımız bölümü yavaş yavaş balık formunu verebilmek için yanlardan açmamız gerekiyor. Arttırmamız gerekiyor. Bunun için ilmek atacağız. Hem giderken hem gelirken arttırma işlemi yapacağız. Düz örgüde. Onu da yine şöyle gösterelim istersen anlaşılabilmesi için nereye yapıyoruz? Şurayı yapıyoruz. Şimdi buraya başlıyoruz. Direkt mi arttırmaya başlıyorsun? Şimdi burada da hem giderken hem gelirken arttırma yapacağım ki bu balık formuna uygun olsun. Birden ani açılmam gerekiyor. Hızlı açılmam gerekiyor. Evet. 15 sıra, 15 santim ve 15 sıra. Tamam. Bu şekilde arttırmaya devam edeceğiz. Yanlarda birer tane ama hem terste hem düzde birer tane. Bunları ayrı yapmışsın şu an fark ettim. Onlar evet ayrı yapıldı. Ayrı dikeceksin. Ayrı dikildi. Ayrı da dikilebilir. Birlikte de yapılabilir. İlmek oradan da bedenden de çıkarılabilir. Şimdi düz tarafta bir ilmek atıyoruz. Buraya bir ilmek attık. Devam ediyoruz. Düz örgüyle başa geliyoruz. O tarafta da bir ilmek atarak genişlemeye başlıyoruz. Şimdi bitiriyoruz düz sıramızı. Bir ilmekte buraya atıyoruz. Şöyle. Bir ilmekte buraya attık. Şimdi düz tarafta birer tane arttırmış olduk ama terste de arttıracağız. Terste de arttırma yapabilmek için düz tarafta arttırdığımız ilmeği ters örgüyle örüyoruz bir tane. Bir tane daha örüyoruz. Şimdi burada bir tane içten arttırmamız gerekiyor. O arttırmayı yapıyoruz. Ters yönde de bir tane arttırmış olduk. Ters örgüyle devam ediyoruz çalışmamıza. Ters örgü örerek diğer başa geleceğiz. Şimdi 2 tane arttırmış oldum. Bir önde, evet, bir arkada arttırmış oldum. Evet, ters örgü yönümüzü de bitirdik. Şimdi burada da bir tane arttırmamız gerekiyor. Burada yine ilmeğimizin dibinden alarak bir tane ilmek de burada arttırıyoruz. Yine son ilmeği örerek bitirdik. Düz tarafa geçtik. Tekrar burada biraz önce yaptığım gibi bir ilmek atarak çalışmaya başlayacağız. Bu şekilde 15 santim örüyoruz. Tamam. 15 santim ya da 15 sıra aynı şey. 15 sıra ve 15 santim öyle denk geldi. Bir sıra 1 santime denk geldi bu iplik kalınlığında. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Ördük. Arttırmamızı yaptık. Şimdi şeklimizin düz bölümü var. 20 santim düz örüyoruz. Tamam. Hiç arttırma yapmadan. Düz örgüyle yine devam ediyoruz. İki yanda hiçbir arttırma yapmadan düz örgüyle 20 santim devam edeceğiz. Terste ters, düzde düz. Bunu göstermeme gerek yok artık herhalde. Bence de. Düz örgü bu şekilde devam tamamlayalım. edeceğiz. Evet, bu da böyle bitecek. Şimdi ördük. Şimdi 20 santim düz ördük. Hiç arttırma yapmadan. Burası bizim kulaçların geleceği yer. Ayrıca öreceğiz onları. Ayrıca öreceğimiz yer. O da neyse. Cik cik. Ayrıca öreceğimiz yer. Şimdi düz ördükten sonra yine kesme işlemine geçiyoruz. Ama yine iki tarafta. Hem sağda hem solda hem önde hem arkada. Çift çift kesme işlemine geçiyoruz. İki ilmeği birlikte alıyoruz. Şu şekilde iki ilmeği birlikte alarak böyle kesme işlemi yapıyoruz. Düz tarafta ve ters tarafta kesme işlemi yaparak 15 ilmek kalana kadar keseceğiz. Daralıyor muydu orada? Daralacak. Bir daha istersen bakalım mı? Daralacağız. Benim orada bir bakalım. kafam karıştı.
daralıyor. anda. Şimdi yukarıya geliyoruz. Yukarıdaki daralmayı yapıyoruz. Ha. Yukarıya 15 ilmek kalana kadar keseceğiz. 15 ilmek kalacak en üstte. Tamam. Oraya geliyoruz. Şurası 15 kalana kadar demek istiyorsun. Evet, 15 kalana kadar. Eksi her sırada 2 mi eksiltiyorsun, 1 mi? Hem ön sırada sağdan soldan hem arka sırada sağdan soldan. Tamam. İki taraftan. Eksilttiğin var mı? Eksilttiğim yok Onu- orada. Ha, Şimdi bunu eksiltmeyi göstereceksin. göstereceğim. Evet, Tamam. o şekilde bitireceğiz Tamam. zaten. 15 ilmek kalınca kapatacağız. Bunu Onu göstereceğim şimdi. Yok, o aynısı zaten. Onun Şunun- sayısını söyleyeceğim. şunun daha Aynısı. küçüğü. Aynısı daha Tamamdır. küçüğü. Orada sayıyı söyleyeceğim. o zaman biz de burada eğlenelim mi? Dur. Nasıl olsa senin örgün benim örgüm sayıyorum. Rahşan'ın bebeği oluyor biliyorsun. Ve de erkekmiş maşallah. Hediye edelim mi onu? Tabii ki, ne demek? Edelim. Ne demek? Rahşan hangisini beğendin? İkisini de et. İkisini de demek. İkisini de et, şanımız yürüsün. Şanımız Hadi. yürüsün. Ay şu an benim bebeğim böyle olacak olsa çok heyecanlanırdım. O zaman renge göre bir bebek mi bekliyoruz? Renge göre mi bekliyoruz? Aslında bence hiç katılmıyorum o renge ama şimdi mavi ya hadi. Öyle bir alışkanlık var ya. Peki. İnşallah Şimdi- güzel böyle mis gibi huzurlu uykularla böyle uyusun, gezsin, İnşallah. dolaşsın. İnşallah. Şimdi sona geliyoruz. Yine sonda da çift alarak eksilteceğiz. 15 ilmek kalana kadar bu eksiltme işlemini yapacağız. Sonra da balığımızın diş bölümünü göstererek bitirelim. Tamam. Sona geldik. Sonda yine 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bu şekilde eksiltmiş oluyoruz. Ters yönde yine 2 ilmeği birlikte alarak eksiltmeye başlamış oluyoruz. Aynı şekilde sonda da aynı şey yapacağız. Başta da bu şekilde devam ederek 15 ilmek kalana kadar eksiltiyoruz. Şimdi bunu da bırakalım. Eksilttik. Eksilttik. Yan taraflar için buradan ilmek çıkararak örebiliriz. Bu tarafa gelebiliriz. Ama o zaman arttırmamız gerekiyor. Ben şuradaki sayıyı söyleyeyim. Burası için 48 ilmek başlıyoruz. Yine bir ters bir düz lastik örerek geliyoruz. 20 santim, yine 20 santim örüyoruz. Yine üçünü birlikte alarak kapatıyoruz ve buraya dikiyoruz. En kolayı bu. Özür dilerim, 48 atıyorsun. 48 ilmek atıyoruz. Evet. Bir ters bir düz lastik örüyoruz. Aynı şekilde Kaç sıra? yine 20 santim. 20 yine 20 santim örüyoruz. Sonra bir seferde bir onu seferde 3-3 küçültüyorsun. topluyoruz, kapatıyoruz, buraya dikiyoruz. Evet. Dikilmesi daha kolay az daha önce kolay, söylediğine daha kolay. göre. Birden öyle imlek de çıkarabilirler Aynen. dedim ama bilmeyen onu yapamaz. Şuralar? Şimdi oraya göstereceğim. Burada da 15 ilmek kalınca kapatıyoruz. Bu şekli almış oluyor. Ucuna da dişlerimizi dikeceğiz. Şimdi dişleri nasıl yapıyoruz onu Ayrı göstereyim. mı yapıyorsun Ayrı dişleri? yapıyoruz. Ayrı yapıyoruz. Diş için haroşa örgü yapacağız. Şöyle 3 ilmek başlayacağız. 1 2 3 İki tarafta da aynı örgüyü örüyoruz. Hep aynı yöne ördüğümüzde haroşa örgü olacak. Şu şekilde ilk sırayı haroşa örgüyle tamamlıyoruz. Dönüyoruz. Şimdi burada ipliğin olduğu tarafı hiç arttırma yapmadan düz gidiyoruz. Çünkü orayı dikeceğiz. Balığın ön kısmına dikeceğiz. Düz ilerleyeceğiz. Sağ tarafta yana açılma ve daralma hareketi yapacağız. Yine ilmek arttıracağız. Haroşa örgüyle böyle dipten bir tane çıkararak 3 ilmeği 4 ilmek yaptık. Devam ediyoruz haroşa örgüye. Dönüyoruz. Yine aynı şey. Haroşa örgüyle bu şekilde örüyoruz. Ay bana şu an teferruat sevmiyorum galiba. Şimdi bunu var ya çok sevdim. Orayı gösterdin, yok sıkıldım. Peki ama orayı Bak yapmazsak bunu böyle istedim ki mesela böyle tığla, hani belli ki onu bir düzeltmek gerekiyor. Öyle Evet. çalışıyor benim kafam. Böyle tığla bir sürü gösterdin ya. evet. Böyle Peki. benim gibi sıkıntılı bir tipseniz sanki öyle daha pratik geçebilirsiniz. Orası da battaniyenin Hepsini tek tek mi önemli bir- yapacaksın yoksa komple? Yok, komple yapacağız. Ha, Daralacağız, açılacağız, daralacağız, Ha, açılacağız. iyi. Yine aynı şekilde arttırma yerine geldik. Tekrar arttırıyoruz içeriden bir tane. 5 oluyoruz. Yine devam ediyoruz. Bu arttırmayı biraz önce yaptığım gibi de yapılabilir. İlmek atarak da yapılabilir. Onu da göstereyim. O şekilde isteyenler yapabilirler. Nasıl kolay söyle göster. Peki nasıl kolay söyle gösterelim. Bir taraf sadece düz gidiyor dedim. Hiç orada arttırma yapmıyoruz. O tarafta zaten hiç arttırma yapmadan bir tarafı devam ediyoruz. Arttırma yapacağımız tarafa geldiğimizde
Pompona denk geldik. Şöyle yapalım. Bu da kolay arttırma. Böyle bir ilmek takıyoruz. Bir daha yap. Recep bir daha gör. Bak, Çok pompona denk geldi ama Şöyle. şöyle Aslında çok daha güzel oldu. Pompona Peki. denk gelirsek ne olacak? pompona denk gelirsek böyle olacak. Bunu buraya takıyoruz. Pomponu çeviriyoruz. Pomponu çevirdik. düze. Yine örmeye devam ettik. Bu da daha kolay bir arttırma şekli. Böyle 3, 4, 5, 6 ilmek olduk. Arttırdık. Şimdi yine arttırmadığımız tarafa geldik. Burada hiçbir şey yapmadan sadece hep aynı yöne örüyoruz. Ördük. Şimdi eksilteceğiz. 7 tane ilmek olduktan sonra şimdi çift çift alarak aynı yaptığımız arttırma yerlerinde eksiltme yapacağız bu sefer. Şöyle ikisini birlikte alacağız. İkisini birlikte aldık. 6'ya düştük. Böyle devam ediyoruz. Çok güzel şeyler var. Yine pomponlu iplikle, Bayağı güzel çalışmalar. pomponlu iplikle orada yine bir puset battaniyesi var. Ayaklarını sokabileceği bebeğin, Gördüm. Başına kapşonunu geçirebileceği, yine uyku tulumu var. Şu. Evet. Bu da çok güzelmiş. Ha? Kırmızı O olan. uyku tulumu, evet. Onlar da aynı cins iplikler. Pomponlu iplikler. Bu şekilde 3 ile başladık. Yine geldik. Aynı şekilde sona. Tekrar kesmeyi gösteriyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine çift aldık. Böyle ilmeklerimizi eksiltiyoruz. 3 tane kaldıktan sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz. Çok kısa geldim zaten hemen 3 taneye. Siz onu yapın öyle. Ben battaniye yapayım da. Peki. 3 tane battaniye yapayım öyle bızır bızır onunla uğraşmayayım. Şimdi 3 ilmeğe indik. Arttırdık. 7 ilmeğe çıktık. 7 ilmekten keserek çift çift alarak 3 ilmeğe indik. Bu şekilde tekrar 7'ye çıkacağız. Tekrar 3'e ineceğiz. Tekrar çıkacağız. Balığımızın bütün ağız çevresini kaplayacak uzunlukta yaparak dikeceğiz. Evet. Bu kadar. Size kolay gelsin o kısımda. Teşekkür ederim. Bu hafta çok güzel şeyler gösterdin. Hem güzel bir çanta yaptın, bir de güzel pusetleriniz için battaniye gösterdin. Güzel bir haftaya devam ediyoruz. Yarın da Cuma, son günü haftanın. Var mı söylemek istediğim şey? Hanımlara kolay gelsin diyorum. Benden Keyifli de örgüler kolay diliyorum. gelsin. Böyle hayattan zevk alın, mutlu olun, güzel güzel şeyler yapın, boş boş oturmayın. Böyle gerçekten kendinizi o zaman Üretelim. çok daha iyi hissedeceksiniz. Üretin Evet, mutlaka. üretelim. Sizi seviyoruz. Size alternatif şeyler göstermeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.